Selam, ben Ömer. Çocukluğumdan beri hep meraklı biri olmuşumdur. Başlarda oyuncaklarımın nasıl çalıştığını anlamak için onları kırmamla başlayan bu serüvenim doğayı, insanları ve farklı kültürleri anlamaya evrildi. Tüm bunları gezerek, yeni yerler görerek ve yeni insanlarla tanışarak yapmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden güzel ülkem Türkiye'de nereyi en çok merak ediyorum diye kendime sordum. Cevaplaması zor bir soru. Favori rengin ne veya en sevdiğin yemek nedir sorusuyla aynı saçmalıkta bir soru bence. Durumdan duruma, günden güne değişebilir. Ancak bir cevap vermek gerekirse Şanlıurfa Göbeklitepe derdim. Dürüst olacağım. Göbeklitepe ile tanışmam Atiye dizisi sayesinde oldu. Ancak Göbeklitepe insanlık tarihi için çok önemli. Bu dönemde yaklaşık 12 bin yıl önceden bahsediyorum. İnsanlar daha evlerde yaşamıyor bile. Yani yerleşik sabit bir düzen yok. Avcı toplayıcı bir yaşam var. Av nereye, Urfalılar oraya. Urfalılar dediysem Mezopotamya uygarlıklarından bahsediyorum. Hititler, Lidyalılar, Sümerler vesaire. Ancak Göbeklitepe ile birlikte insanların sadece av peşinde koşturmadıklarını, ayrıca inşaat alanında da kendilerini geliştirerek yerleşik yaşama adım attıkları dönem hakkında fikirler edinebiliyoruz. Göbeklitepe aslında bir kült yapı, bir nevi ibadethane. Ancak sadece ibadethane demek doğru olmaz. Uzmanlar Göbeklitepe'nin aynı zamanda bir vakit geçirme alanı, toplanma alanı olduğunu da söylüyor. İnsanlık tarihinin en eski yapısı burası. Bundan eskisi henüz yok. Hal böyle olunca burası geçmişe dair merakımı arttırdı. Bir de dini kısmı var tabii ki. Annem bana çocukluğumda Hazreti İbrahim peygamberin ateşe atılma hikayesini veya mucizesini anlatırdı. Sadece İslamiyet'te değil, Hristiyanlıkta, Yahudilikte hepsinin önemli bir figür İbrahim peygamber. Ateşe atılır, ateş gül bahçesi olur veya balıklı göl olur, odunlarda balık olur gibi birçok hikaye anlatılırdı. Bu nedenle Urfa'da çoktan merak ettiğim iki şey vardı. Karar vermiştim. Artık Urfa'ya gitmem gerekiyor. Ama nasıl? Öğrenci olduğum için bütçem çok kısıtlı. Bir miktar para biriktirmiştim. Bu ay harçlığım biraz da fazla yatınca bir yerlere gitme arzum alevlenmişti. Gerekli araştırmaları yapmaya başladım. Ancak bir sorunumuz var. Manisa ile Urfa arasında 1200 kilometreden fazla mesafe var. Otobüsle gitmeye kalksam 18 saatten fazla sürer. İzmir'den uçakla gideyim desem pahalıya patlardı. Güzel bir plan lazım bana. Etraftaki şehirlerden gitsem nasıl olur acaba diye düşünürken Ankara'dan gidiş dönüş uçak bileti buldum. 2 gün gezmek için vaktim olacaktı. Merak ettiğim yerleri görmek için bu süre bana yeterdi. Hem ne kadar kısa olursa o kadar bütçemi aşmamış olurum. Bilet yaklaşık 1300 lira tutuyordu. Otobüse kıyasla hem ucuz hem daha hızlı bir seçenek olacaktı. Asıl sorun konaklama. En ucuz otel olmuş gecelik 1300 lira. 3 gece kalacağım, dolayısıyla 3900 lira yapar. Bütçemi çoktan aştı bile. Ucuza bir yer bulmam gerekiyor. Instagram'da dolaşırken bir Reels gördüm. Türkiye'de gönüllü çalışmak hakkında bir içerikti. Türkiye kelimesini görünce milli duygularım kabardı. Hemen yorumlara baktım. Urfalı bir otel sahibi kendi oteli için bir reklam vermek istediğinden bahsediyordu. Yorumuna yanıt verdim. Ucuza otel baktığımı söyledim. Nasılsa otel sahibi bir kıyak yapar dedim. DM attı bana. Henüz oteli yeniydi. Daha tam açılmamıştı bile. İnşaat aşamasında bir odası olduğunu, orada kalabileceğimi ve parayı dert etmediğini, gönlümden ne koparsa verebileceğimi söyledi. Bana gereken de zaten bir tane yatak, bir tane duş ve bir tane çatıydı. Bir fiyat söylemesini istedim ama ne yaptıysam söyletemedim. 7 Mayıs saat akşam 7.45'e gidiş, 10 Mayıs sabah 9.20'ye dönüş biletimi aldım. Ankara'dan gidecek, Ankara'ya dönecektim. Dolayısıyla gezime bir şehir daha ekleme fırsatım oldu. Bir taşta iki kuş. Daha önce Ankara'ya çok kez gittim ama hiç trenle gitmemiştim. Bir de Ankara'ya trenle gideyim dedim. 6 Mayıs pazartesi akşam 8'e de tek yön tren bileti aldım. Git gel yaklaşık 3000 kilometrelik bir yol beni bekliyordu. Güzel bir sırt çantasına ihtiyacım vardı. Ben bir turist değilim. Gezginim, seyyahım, traveler'ım. Gerçek gezginlerin sırt çantası olur. Bavulu olmaz. Gidip bir sırt çantası almalıydım. Yaklaşık 6 gün sürecek yolculuğumda ihtiyacım olan her şeyimi sığdırabileceğim bir sırt çantası. Bir mağazaya gidip çantaları denemeye ve bütçeme uygun olanı seçmek için kafa çatlatmaya başladım. Yaklaşık 1 saat sadece bir sırt çantası seçmek için harcadım. Bir tanesini çok beğendim. İnanılmaz rahattı ve çok güzel gözüküyordu. Ancak fiyatı bütçemi aşıyordu. Yanılmıyorsam fiyatı 2800 lira civarındaydı. Şeytan aklımı kurcalasa da 800 liralık olanı aldım. O da işimi görecekti nasıl olsa. 2000 liralık fark hiç de az değildi.
Yolculuk günü. Neye ihtiyacım olur, ne giyerim karar verdim. Yanıma 6 tişört, giydiğim pantolona ek bir pantolon, bir şort, bir de uzun kollu kalın bir şey aldım. Bunlara ek olarak tabletim, taşınabilir şarj aletim, parfümüm, duş jelim, kişisel bakım malzemelerim ve ilk yardım kitimle birlikte bir ton abur cubur aldım. Çantamı sırtıma aldım. Bir baktım nasıl oluyor diye. İlk defa yüklü bir şekilde çantamı giymiştim. Yolculuğa hazırım artık. Birçok arkadaşım tren yolculuğunun 14-15 saat sürdüğünü, inanılmaz derecede sıkıcı olduğundan bahsedip beni uyarmıştı. Ama ben hiçbirini dinlemedim tabii ki. Hepsi haklıymış. Neyse ki yolculuğum boyunca yanım boştu diyebilirim. Ben de yayıldım koltuğa, müzik dinledim, etrafı seyrettim, film izledim. Ama zaman bir türlü geçmek bilmedi. Sonra sıkıldım. Trenin en önünden en arkasına gittim. Sonra yemekli vagona ulaştım. Yemek fiyatları gayet normaldi ama acıkmamıştım. O kadar yol geldim, kaç tane kapı açtım, boş dönmek olmaz. Bir çay alayım dedim. Hızlı hızlı içtim. Aklım çantamdaydı. Ağzım yandı hızlı içeceğim diye. 2 günde onun acısını çektim. Sonra yine sıkıldım. Trende yapacak bir şey yoktu cidden. Ya hadi tuvalete gideyim dedim. Bir bakayım tuvalet nasılmış. Demez olaydı. Ortalığı kötüydü tuvalet. Beklendik bir şeydi gerçi. İnanılmaz uzun sürdü. Şu anda saat 6:55, 8'de bindim ve Eskişehir'e, daha Ankara'ya bile gelemedik. Eskişehir'e tam neredeyse 12 saatte geldik, 10 saatte geldik. İnanılmaz uzun sürüyor. Sıkıntıdan kapı kenarında bekliyorum. Sabah olunca etraf aydınlandı. O vakit yolculuğum biraz daha eğlenceli olmaya başlamıştı. ...7 Mayıs Salı sabahı Ankara'ya vardım. Ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlarımla haberleştim. Ankara'nın en sevdiğim yanı caddeleri, sokakları. Yeşillik, yani yokluğun ortasındayız ama adamlar güzel bir peyzaj yapmışlar. Ortalık yeşillik. İşte kaldırımı görseniz geniş. Yani Buca'da olsaydık şu kadar bir kaldırım bizim olurdu. Şu gittiğim yer kadar. Burada yol kadar kaldırım var ve çok güzel bir şey bence. Öğleye kadar dolandım biraz. Zaten saat çoktan 11 olmuştu. Sonra İlke ile buluştum. Ne yapalım diye düşünürken Ankara Kalesi'ne hiç çıkmadığımız aklımıza geldi. Hadi çıkalım dedik. Ve hayatımın hatasını yaptım. Keşke demeseydim. Boş yere o kadar yol yürüdük ki. Kalenin tepesinde mahalle var. Çocuk. Hala bu önlüklerden giyiyorlar mı? Giyiyorlar. Kalede hiçbir şey yoktu. Biraz yukarıdan Ankara'yı izleyip öğle yemeği yemeye indik. Sonra Onur'la buluştuk ama ne yazık ki video çekmeyi unuttum. Bize kahve ve çok güzel, özel bir hurmalı çikolata ikram etti. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Yeşil Kafe'ye ve Onur'a. Her yer gözüküyor işte burada. Çoğu yer. Anıtkabir de hemen şurada. Sonra İlke beni sürekli barista kestikleri kafeye götürdü. Mekanın adını hatırlamıyorum. Cool One ısmarladı. Onu da çok çekmedim. Sonra Havaş'a bindim ve havalimanına vardım.
Havalimanına vardım. Kapıya gider gitmez farklılığı hissetmeye başlamıştım bile. Uçak bizi yaklaşık 45 dakika beklettikten sonra aldı. Açlıktan bayılmak üzereydim. Ayıptır söylemesi, hemen bir sandviç aldım. Hemen dediysem de uçağın en arkasında olduğum için bindikten sonra sıra bana gelene kadar 45 dakika geçmiştir. Ben yemeye başlayınca uçak inişe geçmeye başlamış, ışıklar sönmüş, karanlıkta yiyordum sandviç. Gariban gariban yedim. Ekmek yiyen köpek gibi yedim uçakta. Veya ekmek yiyen Selçuk Yöntem gibi. Bilmiyorum artık dışarıdan nasıl gözüküyordum. Uçak inmek üzereyken beni inanılmaz derecede bir stres ve kaygı sardı. Ya ne yapıyorum ben burada? Ne işim var? Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Yol bilmem, iz bilmem. Tabii uykusuzluk ve açlığın da getirdiği bir duygusal kargaşa yaşıyordum. Uçaktan gördüğüm tek şey yerdeki şehrin ışıklarıydı. O da sonradan gözüktü. Normalde köy küçük ışıklar vardı. Normal şehir ışıklarını görünce birazcık rahatladım. Uçaktan indiğimde temiz bir hava aldım. Küçük bir havalimanıydı zaten. Geldik be. Kapıda Havaş vardı. Merkeze gider mi, şuraya gider mi, buraya gider mi diye darladım kaptanları. Havaş otelin oraya gitmiyormuş. 30 dakika yürüme mesafesi uzaklıkta duruyormuş. Havaş'a bindim. İnince de yürürüz artık dedim. 63 numara Balıklıgöl otobüsü en iyi arkadaşım oldu Urfa'da. Otobüsten indim. Birazcık yürüdüm ve oteli buldum. Otel sahibi İsmail abiyle tanıştım. Odamı gösterdi. Kalacağım da inşaat. Yatağı güzel, çarşaflar temiz. Oteli tanıttı. Tek tek odaları gezdik. Üstü daha güzel ya, ben üstünü sevdim. Bu da parti bile büyüksün ha. Aynen, çok da parti. Güzel oldu. Niye böyle üçgen, bir anlamı var mı? 8 Mayıs çarşamba sabahı oteli gündüz gözüyle gördüm. Gayet güzel bir oteldi. Sabah da böyle gözüküyor. Yani şurada böyle. Burada da dolar var. Ama kimse yok şu anda. İsmail abiye de giderek alışıyordum. Otelde misafir değil de ev sahibi gibi hissetmem için elinden geleni yapıyordu. Otel bizim dertten hiç yapmadım arkadaşlar. O kahvaltı hazırladı. Ben sofrayı kurdum. Ayıptır söylemesi. Çok güzel bir kahvaltı hazırladı bize, sağ olsun. Karadeniz'e kaçak çay içiriyorsun abi. Ne diyeceksin bu konu hakkında? Bizim burada kaçak çay diyoruz ama orijinal çay budur. Öyle diyorsun. İngiliz gayet sayede bile içine çay bu. Bunlar Sri Lanka'dan falan geliyor değil mi? Aynen, size bana geliyor. Aslında memleketi orası yani şimdi. Doğrusu o. Karadeniz değil. Burada eski İngiltere şişesi. Sonra gezmeye koyuldum. Çantamı hazırladım şimdi. Güneş kremisi sürüp çıkacağım şuraya. Bayağı güneş var. Nerelerden gidiyorum bilmiyorum. Ama değişik. Sokağa bakar mısınız? Harika. İlk durağım Reji Kilisesi oldu. Orada Mehmet abiyle tanıştım. Kilise hakkında bilgiler aldım. Bir merdiven vardı sağ tarafta. Nereye çıkıyor diye merak ettim. Bir yere çıkmaz dedi. Ben yine de çıktım tabii ki. Bir şey yokmuş cidden. Kilise diyoruz ama kilise değil aslında. Bir zamanlar Bir şey yokmuş. kiliseymiş. Şimdilerde çok amaçlı salon olarak kullanılıyor. Mehmet abiyle bunu tartıştık biz de. Ya ne güzel kilise. Değer verilmemiş. Birazcık Hindistan andırıyor olsa da
Gayet güzel bence. Balıklı Göl'e doğru yola koyuldum. Bakalım nasıl görmüş. Çok değişik bir yer oğlum burası. Değişik havası var yani. Asla Türkiye değil burası. Bir cami vardı. Dergah Camii galiba. Hemen yukarısında Urfa Kalesi gözüküyordu. Çıkmadan olmazdı tabii ki. Yukarıdan bakınca şehrin iki tarafını görebiliyordum. Eski tarihi Urfa ve yeni modern Urfa. Şu kısım böyle gayet eski. Şuraya dönüyorsun, normal şehir. Yine büyük binalar vesaire var. Malamındık benim didarım tek, rindarım halım bilen yok. Ezyah ezelbüm, malemin tubi. Caminin arkasında bir mağara vardı. İddialara göre Hazreti İbrahim peygamber orada doğmuştu. Ve orada bir çeşme vardı. Şifalı su diye insanlar oradan su içiyordu. Ben de içtim tabii ki. Normal bir suydu. Sonra çıkarken sırtımızı mağaraya dönmeden geri geri çıktık. Bir nevi saygı göstergesiymiş. Sonra Balıklı Göl'e gittim. Balıkları gördüm. Etrafı seyrettim. Yıllar önce Urfa ve civarına hükmeden zalim bir hükümdar vardır. Mezopotamya'nın zalim ve gaddar hükümdarı Nemrut. Kendini tanrı ilan eden bu zalim hükümdar, insanları tapınaklardaki putlara tapınmaya zorlar. Bu zalim hükümdar bir gün rüyasında o yıl doğacak bir erkek çocuğun kendisini öldüreceğini, putları yok edeceğini ve hükümdarlığını elinden alacağını görür. Bunun üzerine o yıl doğan tüm erkek çocukları öldürtecektir. Bu haberi duyan Nemrut'un bir askeri olan Azer, doğurmak üzere olan karısı Nuna Hatun'u gizlice bir mağaraya götürür. Nuna Hatun bir süre sonra çocuğu tek başına doğurur ve çocuğu mağarada bırakıp evine döner. Aradan birazcık zaman geçer ve çocuğunu merak etmeye başlar. Geri dönmeye karar verir. Mağaraya döndüğünde ise bir de ne görsün? Bir ceylan bebeği besliyor. Ceylanlar İbrahim'i büyütüyor. Daha 15 aylıkken 15 yaşında gibi gözüken İbrahim Nemrut tarafından öldürülmekten kurtulur. İbrahim bir gün ormanda dolaşırken askerler tarafından yakalanarak Nemrut'a götürülür. İbrahim Nemrut'un sarayında kendisi gibi evlatlık olan Zeliha ile karşılaşır. Zeliha Nemrut'un zalimliğine ve insanları kendi putlarına tapınmaya zorlayan Nemrut'a karşı çıkan İbrahim'e bağlanmaya başlar. Aşık olur. Hazreti İbrahim ise halkı sürekli uyarır. Putlara tapınmayı bırakmalarını ister. Bunun bir saçmalık olduğundan bahseder. Putların kendilerine bile faydaları yoktur. Bırakın ki size olsun der. Ancak halk Nemrut'tan korktuğu için hiç geri adım atmaz. Tapınmaya devam ederler. Bir gün insanlar tapınmaya gittiklerinde Hazreti İbrahim tapınaktaki sayısız putları baltayla kırmaya başlar. En sonunda ise en büyük putu sağlam bırakır. Baltayı da boynuna asar. İnsanlar ibadethaneye gelince ne olduğunu sorar. Hazreti İbrahim de en büyük putun diğerlerini yıktığını söyler. İnsanlar bu cansız putun böyle bir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Hazreti İbrahim onlara çok güzel bir ders vermiştir. Nemrut bu itaatsizlik ve ihanet karşısında çok öfkelenir. Hazreti İbrahim'in yakılması için emir verir. Büyük bir ateş yakılacak ve Hazreti İbrahim mancılıkla ateşe atılacaktır. O gün başka bir yerde ateş yakmak yasaklanır. Tüm odunlar toplanarak Hazreti İbrahim'in atılacağı ateşe yığılır. Urfa Kalesi'nin yakınlarında mancınık hazırlanır. Balıklı Göl'ün olduğu yerde devasa bir ateş yakılır. Hazreti İbrahim tam ateşe düşecekken ateş suya, ateşteki odunlar da balığa dönüşür. Tabii ki bunlar kulaktan kulağa anlatılan şeyler. Gerçeklik payı tartışılır. Dini inancınıza göre gerekli yerlerden incelerseniz birçok farklılıkla karşılaşacaksınızdır. Örneğin Kur'an tefsirlerinde böyle bir anlatım yoktur. Bazı tefsirlere göre ateşe yakmama emri verilir ve ateş sonrasında bir gül bahçesine dönüşür. Bunun gibi birçok mucize anlatılsa da en çok bilinen hikaye farklılıkların olabileceği gibi az önce anlattığım şekildedir. Sonraki duran Mozaik Müzesi oldu. Cam balkonda yürüyerek müzeyi gezdim. Devasa bir mozaik müzesi. İnsan bir korkmuyor da değil ama yani şimdi. Kaygan mıydı burası? Bu abimiz kim acaba? Sanat yapmışlar ya. Yerlere, duvarlara. Çok ilginç. Zebra var galiba. Zebra ve siyahi
değil. Kahverengi gibi. Gerçi renk değiştirmiş de olabilir. Umarım bu eşyanın bir parçasıdır. Hizmetkar ve zebra. Hizmetkar. Bu yakışıklı arkadaşımız da aslanmış. Avlanan bir aslanı resmetmeye çalışmışlar. Orada bir figür bu avlanıyor galiba. At var. Ne? Aslan mı? Kurt mu? Aslan. Ok var. Avlanan aslan derken bunu avlıyorlar galiba. Öyle anladım. Amazonlar aslanları avlıyorlarmış. Atlı olarak. Wow. Şimdi aşağı indim. Bu bahçeye yapılan süslermiş. Döşemede bunlar varmış. Güzel ya. Adamlar taştan halı yapmış. Harbiden düşününce taştan halı yapmışlar. Sonra demişler ki biz onu neden yünle falan yapmayalım ki? Herhalde yerleşik düzene geçtikten sonra yünü bulmuşlar. Yünü bulunca da biz bununla halı yaparız demişler. Aynı bunun gibi. Bakmışlar çok güzel zaten. Neden bunun halısı olmasın ki? Hem yumuşak olur hem istediğimiz yere götürürüz diye. Bence gayet mantıklı. Niye o kadar hızlı konuştum bilmiyorum. Ama çok mantıklı. Dokunmak istiyorum ama dokunmamalıyım bence. Bunlar da Harran'da bulunmuş. İlk üniversitenin olduğu yerde. Bu da Kaz falan herhalde bilmiyorum. Düşünsene öyle milattan önce 5000'li yıllardasın. Yürü. 5000 salladım. Keşke tarihlere baksaydım. Güzel olabilirdi. Görüyorsun falan böyle. Yandan aslan çıkıyor seni yemeye çalışıyor falan. Yine taş yollar. Bunlar duvarmış herhalde. Böyle kapalı olur muhtemelen. Böyle küçük küçük taşlardan mı yapmışlar yoksa? Şöyle gözüküyor. İlginç. Kocaman taşlar yani. Kaldırmak da zor iş. Gerçi adamlar piramit yapmış yani. Bunu mu yapamayacaklar? Deyip bunu mu diyerek öyle bir küçümsedim ki. Bu mezarda bulunmuş. Süryani Cezvar yazıyor şurada. Ne demek bilmiyorum. Bir aile tablosuymuş. Süryaniler için yani o dönemde yaşayan insanlar için herhalde çok önemliymiş aile. Burada öyle yazıyor. Ve bunun önemini buraya resmetmelerinden anlayabiliyoruz. Sonra arkeoloji müzesine gittim. Evet arkadaşlar akrabamı buldum. Evden kaçmıştı en son. Meğer mağarasına geri dönmüş. Ateş çıkmaya çalışıyor garibim. Ama soğuktan yetişememiş. Donmuş kalmış böyle. Aynı şekilde o da tam avlanacakken donmuş kalmış. Göbekli Tepe'ye gitmeden önce bu müzeye uğramak istedim. Çünkü Göbekli Tepe'deki birçok eser buradaydı. Ayrıca Göbekli Tepe hakkında birçok bilgi edinecektim burada. Tek tek neyin ne olduğunu anlatmaya kalksam bu işin altından çıkamayız. O yüzden yalnızca bazılarını size gösterebileceğim. Göbekli Tepe'nin önemi girişte bahsettiğim gibi tarihi açıdan çok önemli. Daha yerleşik yaşama geçmeden önceki, daha doğrusu yerleşik yaşama geçmek üzere olduğumuz dönemi bize gösteriyor. Daha ilk kez yeni o dönemde tarım yapılıyor. Buğdaylar ekiliyor. Yerleşik yaşama geçmek için bir nevi temel atılıyor. Bu arkadaşlar bu şekilde kayaları yerlerine oynatıyorlarmış. Gayet mantıklı baksana bunları falan kullanıyorlar. Zekisiniz ha. O zamanlarda kapı yokmuş. Böyle tepeden aşağı atlıyorlarmış. İlginç değil mi? Bence çok ilginç. Yani kapı elbette varmış da bazen yok. Ne kadar büyük bir yer yapmışlar ya. Çıkacağım çıkışı bulamadım. Ayaklarım ağrıdı. Bayılacağım. Bunun kafası neden yok? Aha buradaymış. Çıkış. Artık Göbekli Tepe'ye gidebilirim. Arkeoloji Müzesi'nin hemen önündeki duraktan saat başı otobüs kalkıyormuş. Oturdum bekledim. İşim yok nasıl olsa. Büyük kalabalık bir şey gelecek sandım. Bir de ne gelsin? Küçücük bir dolmuş. Dolmuşa bindim. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuk oldu. Bayağı şehrin dışına çıktık. Göbekli Tepe'ye tam varamadan indirdi bizi. Orada bir deneyim alanı gibi bir şey vardı. Güzel bir gösteriden sonra çıktım. Arkadaşlar buraya yazın gelinmez. Mayıs ayının başında geldim. Bu zaman bu kadar sıcaksa yazın asla düşünemiyorum ya. Burada hayatta kalamazsınız bence. Azıcık ileriden farklı minibüsler kalkıyordu ücretsiz. Onlar aracılığıyla 3 dakikalık bir yolculuk sonrasında Göbekli Tepe'ye vardım. Çatısını görebiliyordum. Artık iş ayaklara düştü. Yürümeye başladım. Geldik. Bayağı kalabalık var ama ya. Niye böyle?
Çok enteresan bir yerdi. Taşlardaki işlemeler çok ilginçti. Hayvan figürleri vardı. Tek tek hepsini inceledim. Durakta otururken Göbekli Tepe'ye gelen bir tur arabasından bir adam indi. "Kardeşim, minibüs mü bekliyorsun? Gel götürelim seni," dedi. Hemen kabul ettim tabii ki. Otobüste çok samimi bir ortam vardı. Bir abla Deniz Tekin açtı telefonunu. Telefonu da yukarı kaldırdı. Hepimiz dinledik. Efkarlandım yolculukta. Bir yandan pencereden Urfa'nın manzaralarını izliyorum. Bir yandan Deniz Tekin dinliyorum. İnanılmaz bir ortam vardı. Merkeze varınca Balıklıgöl istikametine gittim. Otelim oralardaydı ve karnım açtı. Ayıptır söylemesi, canınız çekmesin, ciğer şiş yedim. Sabah kahvaltısıyla duruyordum. Bir de can dostum enerji barlarıyla. Yemeği yiyince bana bir enerji geldi. Gezmeye devam ettim. Yine bir camiyi gördüm, girdim. Zaten yolumun üstüydüm. Sonra otele vardım. Otel inşaatı henüz bitmediğinden arada sırada ustalar geliyordu. 2 Suriyeli usta üst katı çit yapıyordu. İsmail abiye yardımcı olmak için ben de onlara yardım ettim. Getir götürlerini yaptım birazcık. Ne de olsa artık yabancı değildik. Hava kararınca İsmail abi de bize yemek yaptı. Gözükmüyor burada. Şu an bile gözümle bile göremiyorum. Türlü gibi bir yemekti. Bol acılı. Ne yediğimizi görmesek de yedik. 9 Mayıs Çarşamba. Sabah saat 10 gibi uyandım. İsmail abinin işi vardı. Otelin anahtarını bana verip çıktı. Bir de temizlenecek bir yer vardı. Su tutarsın oraya dedi. Otelde asla misafir gibi hissetmedim. Sanki otel benimmiş, İsmail abi de bir arkadaşımmış gibiydi. Çıkış zamanı. Yani bugünlük. Otel bana kaldı. Otel benim derken hiç şaka yapmıyorum. Bu kadar. Harran'a gitmek için otelden çıktım. Burada modern Urfa'yı da görmüş oldum. Normal, sıradan, herhangi bir şehir. Atladım minibüsün en önüne. Yola çıktık. Camları pisti ama olsun. Şoför ve yanımdaki adam Arap'tı. Her ne kadar Urfa'da olsam da ödevlerimi teslim etmem gerekiyordu. Arada onu da hallettim. Harran'a vardık. Minibüsten indim. Ve 2 kadınla tanıştım. Şansa onlar da Karadenizliymiş. Beni yabancı sanmışlar herkes gibi. Türk olduğumu, dahası Artvinli olduğumu söyleyince biz de Karadenizliyiz. Yine Karadenizler birbirlerini buldu diyerek gülüştük. Beraber Harran'ı gezmeye başladık. Eski topraktan yapılma evleri gezdik. Onların birine kuşlar yuva yapmış. Birazdan göreceksiniz ne olduğunu. Neyse evlerden çıktık. Ben biraz öndeydim. Bir anda 10 tane Suriyeli çocuk etrafımı sardı. Elimde şekerli bir içecek vardı. "Abi bize de alsana, abi para versene, abi harçlık versene" diye tutturdular. Yakama yapıştılar. Ne kadar hayır desem de nafile. Çantamın soluk gözünde enerji barı ve jelibonlar vardı. Unutmuşum orada olduklarını. "Abi çantanın şurasında şunlar var, versene onları." Allah Allah, siz nereden gördünüz onları? Neyse, çocuklar sonuçta yani. Masum bir istek bu. Neyse verdim jelibonu ama paylaşacaksanız veririm dedim. "Paylaşırız ya, ne olacak" falan dediler. Verdim. Aldığı gibi kaçmaya başladı. Sonra diğerleri bu durumdan bana yakınarak enerji barına göz koydular. Diğeri gibi yapmayın. Paylaşın, kırın, hepiniz yiyin dedim. Verdim birine. O da aldığı gibi kaçmasın mı? Allah'tan verecek başka bir şeyim kalmadı da birazcık rahat bıraktılar beni. Anlayacağınız bir nevi Suriyeli çocuklar tarafından gasp edildim. Geri döndük. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Tekrardan teşekkür ederim onlara eğer bir şekilde bu videoya denk gelip izliyorlarsa. Sonra otele vardım. 2 çift misafir geldi. Bir çift Artvinli, Borçkalı. Yani tüm Karadenizliler bir şekilde beni bir yerde bulmayı başarıyor. Anlamıyorum. Sabah Trabzonlularla birlikteydim. Akşam Artvinliler beni buldu. Neyse diğer çift Allah'tan Endonezyalıydı. Onların pek benimle bir alakası olmadı. İsmail abi de bize yemek yaptı. Oh oh oh. Ne tatlı olur. Sabah uçağım erkenden olduğu için gece İsmail abiyle vedalaştım. Tekrar teşekkür ettim. Bir miktarda para verdim. Zaten az bir miktardı. O kadar da yemek yedirdi bize. Az da olsa katkı sağlamak istedim. 10 Mayıs sabahı 6'da uyanıp Havaş'a doğru yol aldım. Sokaklar boştu. En yakın dostum 63'e bindim. Havaş'ın orada indim.
Havalimanına vardığımda inanılmaz derecede bir kalabalık vardı. Meğer hac zamanıymış. Yine beni buldu bir olay. Her yerde hacılar vardı. Ama ben çok uykusuz olduğum için ve hayattan bezmiş olduğum için onları görüntüye almadım. Zaten KVKK. Yine uçak bizi 1 saat geç aldı. Sabah 11 gibi Ankara'ya vardım. Hem uykusuz hem açtım. Tekrar otobüse binip 8 saat yol çekecek durumda değildim. Sadece bir gün boyunca yatmak istiyordum. O gün Ankara'da kaldım ve ertesi gün Manisa'ya döndüm. Ve bu yolculuğum da burada bitti. Buraya kadar beni dinleyip izlediyseniz size çok teşekkür etmek istiyorum. Yolculuğum burada bitti. Ama bu demek olmuyor ki bu son yolculuğumdu.